ümmetin sonuna doğru kaldık. Dolayısıyla dünyanın hali belli. Fitneler, fıskı fucurlar, yani adeta insanlar Allahu Teala'dan kaçıyorlar insanlar yani. Bırakın Allahu Teala'ya kaçmayı, Allahu Teala'dan kaçıyorlar. Ve bunu emin olun cemaat-i müslimin, şimdi ayet-i kerimeyle bunu teyit edeceğiz. İnsanların çoğusu bile bile yapıyorlar. Belki çok az bir kısmı bu işlerden haberdar olmayabilir. Dünya üzerinde konuşuyorum. Ama insanların birçoğu Allahu Teala'nın varlığından, birliğinden haberdar olduğu halde bunu yapıyor. Mesela hani Allahu Teala'ya inanmayanlara kafir diyoruz. Allahu Teala da kitabında öyle buyurmuş. Kafir. Kafirin lügat manasına baktığımızda Arapça bir kelime, Türkçesi ne demek? Örten demek. Örten. Neyi örtüyor? Neyi örtüyor? Aklı sıra, tabi örtemez de gücü yetmez. Kimsenin buna gücü yetmez. Kimsenin gücü yetmez. Çünkü bu hakkı izhar etmek isteyen, hakkı izhar edecek olan Allahu Teala olduğu için ona kimsenin gücü yetmez. O yüzden Rabbim hakkın üstünü örtmeye çalışanlara kafir dedi. Ne demek kafir? Örtücü. Yani örtmeye çalışıyor. Halbuki mesela küffar deriz. Azılı kafirlere ne deriz? Söyleyin. Küffar deriz. Arapçada küffar kelimesi çiftçiler için kullanılıyor cemaat-i müslümin. Çiftçiler için. Hani çiftçilik yapan, tohum eken, toprağa tohum ekenlere küffar deniliyor. Belki bunu ilk defa duyuyorsunuz. Küffar da kefara kökünden, yine emsile kitabı okuyan kardeşlerim varsa bilirler. Mübalağalı ismi faili. Kafir ismi fail, küffar mübalağalı ismi fail. Yani mübalağa ile abartarak örten demek. Bir tohumu ne kadar iyi gömerseniz toprağa, o kadar o toprak onu içine alıyor, hazmediyor ve ona göre de tohum daha iyi filizleniyor. Mesela hani bir tohumu yarım yamalak gömseniz ondan bir şey beklemeyin yani. İyice gömeceksiniz yani. İyice gömeceksiniz. O yüzden insanoğlu da öyle işte. Yani kendini ibadete gömecek, zikre gömecek. Yani benden kamili bir insan, kamili mükemmel bir insan çıksın istiyorsa, kamil bir iman sahibi olmak istiyorsa medreseye gömecek kendini. Şimdi bugün medresede kalmak nefse ne kadar zor geliyor. Bırak medrese, ben yani zaman zaman büyük abilerimizi okuttuk, derslere geliyorlardı. Çalışıyorlar tabii. Ya diyordum abi yarım saat şuraya uğrayın, yanımıza da bir Kur'an-ı Kerim öğretelim. Yok yani, bir iki tane hariç istikamet üzere şu derslere gelen arkadaşlara rastlamadık yani. O nefis çünkü, yani hele bir de dünyalık iş akşama kadar, yani dünyalık iş, çeki varsa, seneti varsa, bir de patronsa, işçisi varsa, uğraşısı varsa, meşgalesi varsa, yani nefis onu bir şekilde kandırıyor. Bu derslere istikamet üzere gelinemiyor. Halbuki istikamet üzere bu derslere gelinse, şu sohbetlere istikamet üzere gelinse, medreselere istikamet üzere gelinse, istikamet üzere Hazreti Kur'an okunsa, istikamet üzere 5 vakit namazları kılınsa, istikamet üzere zekatlar verilirse, efendim ne oluyor? Kendi nefsinizi gömüyorsunuz yani. Nefsi gömüyorsun yani. Şimdi küffar ne demek? Mübalağa ile örten demek. Mübalağa ile bugün Siyonizm mübalağa ile hakkın üstünü örtmeye çalışıyor. Ama Rabbul Alemin de bunlara küffar demek ile, bu gavurlara, bu azılı gavurlara küffar ismi takarak adeta onların ismi üzerinden onlara Cenab-ı Hak ne olacağını, yani filmin sonunun ne olacağını Allah-u Teala onlara anlatıyor. Yani siz mübalağa ile gömüyorsunuz. Bu Müslümanları gömüyorsunuz. Bak bugün şimdi Filistin'de bilmiyorum kaç tane cenaze gömüldü yani. Ondan önce Suriye'de, ondan önce Irak'ta, ondan önce Çeçenistan'da, ondan önce Myanmar'da, ondan önce Bosna Hersek'te, Türkiye'de, efendim Türkiye'de de binlerce askerimiz PKK geldi, şehit etti askerimizi yani. Yavrun maşası. Şimdi baktığımız zaman gömüyor. Zahiren gömüyor, batınen gömüyor. Mesela ille de öldürmek şart değil. Bugün sokaklara bakın. Benim anneannem
kendi öz oğluna saçını göstermekten haya eden bir kadındı. Yani kesin eminim ki sizinki de öyleydi yani. Kesin eminim ki sizinki de öyleydi yani. Hepimizin anneleri öyleydi yani. Benim annem anlatıyor yani. Saçlarını tarardım diyor, özür dilerim. Benim anneannemden bahsediyor. Dayım yani. Dayım ne oluyor? Anneannemin nesi oluyor? Oğlu oluyor, öz oğlu. Kapat kızım diyordu. Ya anne o senin öz oğlun. Olmaz yavrum, edep haya hoş gerek derdi. Gelinen noktayı siz biliyorsunuz, şimdi midemizi bulandırmayalım ya. Şimdi demek ki bu da bir gömme yani. İnsanları böyle televizyonlardan, internetlerden, gazetelerden, basın yayın organlarından bu çocuklar niye böyle açıldı? Göre yoksa bizim yavrularımız tertemiz. Bugün her kızımız olsun, oğlumuz olsun. Allahu Teala bize ikram ettiğinde hatırlayın, 40'ı çıkana kadar muhteşem bir koku olur çocukta. Ne kokusu o? Koklamaya doyamazsınız yani. Allahu Teala adeta bize mesaj veriyor. Bak sana diyor, akladım pakladım tertemiz. Bizim halk arasında da çok güzel bir tabir vardır. Nur topu gibi. Nur topu gibi size evlat veriyorum. Artık bunu istersen bana yönlendir, istersen de şeytanın yoluna yönlendir diyor. İmma bismillah, imma şakiran ve imma kafura. İstersen şükredenlerden ol. Beni tanı, beni gör. Beni şükrede, bana kulluk ederek bana şükredenlerden ol. İmma kafura, ya da istersen beni görme. Yine bakın kefur kefara kökün. İstersen de nankörlük yap bile bile. Beni bildiğin halde bana nankörlük yap diyor. Namazında kılma, zekatını da verme, tesettürde sen bilirsin diyor Allahu Teala. Allahu Teala sen bilirsin diyor. Dolayısıyla Mevla'nın bir kanunu var. Bir tohumu ne kadar iyi gömerseniz cemaat-ı müslümin, oradan o kadar o tohum filizleniyor, meyve veriyor, yemiş veriyor. Bugün alem İslam olarak bizim yapmamız gereken şey, hani o tohum misali, tohum şimdi çiftçi üzerine toprak atıyor. Bu bir tohum için aslında görünüşte nedir? Bir eziyet. Karanlığa giriyor. Oradan geliyor, çok af buyurun. Şimdi benim abilerim var aramızda. Gübrenin, gençler belki gübre desek bilmez gençler. Köy hayatını bilmekleri için, ama abilerim var aramızda. Gübre dediğimiz hadise mesela. Gübrenin neden yapıldığını bilmeyen var mı? Bilmiyorum aranızda. Gübre. Hayvanın, özür dilerim, dışkısı. Hani gençler de öğrensin. Büyük hayvanın dışkısından yapılıyor gübre. Ama ve lakin o gübrenin kokusuna tohum sabrediyor, çünkü gübreyle harmanlıyor onu. Bir de çok acayip, daha lezzetli oluyor. Ben Sivaslıyım, Sivas'a gidiyorum. Yani orada orijinal gübre kullanıyorlar. Yani orada yediğiniz domatesi mümkün değil buralarda bulamazsınız. Yani. Halbuki bakıyorsun, yani çok özür dilerim. Bu Allahu Teala'nın kanunu olduğu için anlatıyorum. Halbuki koyduğumuz şey belli, işte hayvanın gübresi yani. O tohum o pis kokuya sabrediyor. Ondan sonra kışın soğuğuna sabrediyor. Tohum kışın soğuğuna sabrediyor. Donuna sabrediyor. Buzuna sabrediyor. Rüzgarına sabrediyor. Ona da yaz geliyor, hadi bakalım, vuruyor güneş, sıcağına sabrediyor. Yani alem-i İslam aynı bu şekilde başına gelen musibetlere sabredip o tohum gibi istikametten şaşmasa var ya, ama yine de o tohum, bakın arkadaşlar, ya çok sıcak oldu ben açmıyorum. Ya bu gübrenin kokusu çekilmez ben açmıyorum. Bu toprağın karanlığı çekilmez ben açmıyorum demiyor. Adeta inatla toprağı yarıyor. Kocaman bir ağaç oluyor. Meyve veriyor. Yapraklarıyla göze hitap ediyor. Kokusuyla buruna hitap ediyor. Yeri görüyor, kocaman bir çınar ağacı oluyor. İnsanlar gelip altında rahatlıyorlar. Allah adeta bize burada diyor ki, siz de öyle istikamet üzere bir mümin olun ki sağa sola aldanmayın. Sağa solun pis kokusu sizi bozmasın. Sağa solun karanlığı sizi bozmasın. Sağa solun sıcağı soğuğu sizi bozmasın. Siz istikametinize bakın. Yeşerin, iman dolu kalbinizle salih ameller işleyin. Çoluğunuz, çocuğunuz, aileniz başta olmak üzere bütün ümmete örnek olun diyor.